Herkese selamlar. Bugün sizlerle ağlayan kek tarifi paylaşacağım. Hem yapımı kolay hem de lezzeti şahane. Kekin yumuşaklığı da çok güzel. Buyurun yapımına başlayalım. İlk önce kekini hazırlayacağız. Keki için karıştırma kabına 4 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim, çay bardağı ise 100 milim. Yumurta ve şekeri mikserle güzelce köpük olana kadar çırpıyorum. Bu da kekimizin yumurta kokmamasını ve güzelce kabarmasını sağlayacaktır. O yüzden köpük olana kadar güzelce çırptım. Şimdi içerisine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı hafif tepeleme elenmiş unu da içerisine ekliyorum ve mikserle güzelce un dağılana kadar çırpıyorum. Önce şöyle yavaşça çırpıyorum ki hemen un havalanmasın. Yavaş un dağılana kadar güzelce çırpıyorum. Fazla çırpmaya gerek yok. Unun dağılması yeterli olacaktır. Şöyle güzelce çırptım. Ve bu kadarı yeterli. Hemen spatula ile size kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Bu kadarı yeterli. Hemen alıyorum kekimi ve kullanacağım fırın tepsisine 1 yemek kaşığı sıvı yağını ekliyorum. Fırça yardımıyla yağı her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Kullandığımız fırın tepsisi klasik borcam. Onu da söylemek istiyorum. Klasik kare borcam veya dikdörtgen borcam, ikisi de olur. Hazırladığım kek karışımını içerisine ilave ediyorum. Özellikle kalabalık misafirleriniz gelecekse harika bir tatlı olacaktır. Hem porsiyon olarak fazla hem de çok güzel bir tatlı. Spatula ile de eşit olacak şekilde düzeltiyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi tepsini elime alıyorum. Hafiften sallıyorum. Biraz da tahtaya vuruyorum bu şekilde eşit kabarsın diye. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişmeye gönderiyorum. Kekimiz fırında güzelce pişsin. O sırada da krem şantisini hazırlayalım. Krem şantisi için karıştırma kabına 1,5 paket toz krem şantini alıyorum. 1,5 su bardağı soğuk süt. Ve güzelce mikserle çırpıyorum. Paketin içinde 2 poşet var. Toplamda 3 poşet kullanacağız. Bunu da söylemek istedim. Karışıklık olmasın. Güzelce kıvam alana kadar, yoğun bir kıvam alana kadar güzelce çırptım. Şöyle kıvamını size göstermek istiyorum. Ve krem şantimizi dolaba dinlenmesi için götürüyorum. Dolapta güzelce soğumaya. Hadi bakalım. Kekim de güzelce pişti. Fırından alıyorum. Ve bu şekilde sıcaklığı çıksın diye 10 dakika bekletiyorum. İlk sıcaklığı çıkan kekimi kürdanla güzelce delik açıyorum. Üzerine döktüğüm sütü güzelce çeksin diye. Güzelce kürdanla delikler açtım ve üzerine 1 su bardağı soğuk sütü ilave ediyorum. Sütü her yerine gelecek şekilde üzerinden gezdiriyorum. Ve bu şekilde güzelce soğumaya bırakıyorum. O sırada da çikolatalı sosumuzu hazırlayalım. Çikolata sosu için tenceremin içerisine 3 su bardağı süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 2 yemek kaşığı hafif tepeleme kakao, 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta, 1 yemek kaşığı da tepeleme un. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde kısık ateşte çikolata sosumuz yoğunlaşana kadar karıştırıyorum. Hafif tıtıklamaya başladı mı, kaynamaya başladı mı ocağın altını kapatıyorum. Ve içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağını da ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar da güzelce karıştırıyorum ve sosumuz işte bu kadar hazır.
dilediğiniz tatlılarda kullanabileceğiniz harika bir çikolata sosu. Onu da söylemek istiyorum. Çikolata sosumu tezgaha alıyorum ve güzelce soğuması lazım ki krem şantiyi eritmesin. O yüzden ara ara gidip karıştırıp çikolata sosumuzu güzelce soğutuyorum. Ve hepsi güzelce soğudu. Şimdi üzerine krem şantisini alıyorum. Krem şanti de dolapta dinlendiği için çok güzel bir kıvam aldı. Bütün krem şantiyi kekin üzerine alıyorum. Güzelce kabımı sıyırıyorum ve krem şantiyi spatula yardımıyla eşit olacak bir şekilde kekin üzerine sürüyorum. Eşit olması da çok önemli, dilimlerimizin aynı görünmesi için eşit bir şekilde güzelce krem şantiyi üzerine sürüyorum. Güzelce de düzeltiyorum üst kısmını. Ve işte bu kadar. Şöyle son bir kez de bu şekilde yapayım ve bitti. Şimdi üzerine hazırladığımız, soğuttuğumuz çikolata sosunu da ilave ediyorum. Yavaş yavaş her yerine eşit gelecek şekilde çikolata sosumuzu da ekliyorum. Çikolata sosu bayağı çok bu arada. Güzel bir şekilde her yerini kaplayacaktır. Çikolata sosu da eşit olacak şekilde en üst kısma güzelce yayıyorum. Çikolata sosumuzu da güzelce her yerine eşit olacak şekilde yavaş yavaş yaydım. İşte bu kadarı yeterli. Şimdi tatlımızı dolaba güzelce dinlenmesi için alıyorum. Hadi bakalım dolaba. Tatlım güzelce dinlendi. Dolaptan alıyorum ve sıra şimdi dilimlemede. Bıçağı da suyla ıslatıyorum ki dilimlediğim zaman krem şanti bıçağa yapışmasın. Bu da çok önemli. Dilimlerimizin düz ve pürüzsüz olması için. Şöyle kesiyorum. Tekrar bıçağı siliyorum veya yıkıyorum. Tekrar bu şekilde her seferinde kesiyorum, siliyorum ve tekrar dilimlemeye devam ediyorum. Bu işlemi bitene kadar aynı şekilde bıçağı siliyoruz. Artık dilimlerin büyüklüğü, küçüklüğü tamamen size kalmış. Kendi kişi sayısına göre küçültüp büyütebilirsiniz. Ben üzerini badem ve fıstıkla süsleyeceğim. Çok yakışıyor. İstiyorsanız tabii ki meyvelerle de süsleyebilirsiniz ama bu sefer ben sadece badem ve fıstık kullandım. Çok da yakıştırdım. Görüntü şahane. Şöyle üzerine fıstıkları da ekliyorum. Ve ağlayan kekimiz servise hazır. Görünüşü harika, tadı enfes. Mutlaka bu tarifi deneyin. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Şöyle güzelliği, katları harika görünüyor. Kekin de lezzetine bayılacaksınız. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğenip beğenmediğinizi de çok merak ediyorum. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bu şekilde paylaştığım yeni tariflerden haberdar olursunuz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.